Savaş çıkmadı, deprem olmadı, hiçbir banka batmadı. Ama o sabah güneş doğarken zengin olanlar, güneş batarken her şeyini kaybetmişti. Sadece 6 saat içinde 500 milyar dolar buharlaştı. Tarih kitapları buna Kara Pazartesi dedi. Ama aslında yaşanan şey bir kriz değildi. İnsanlığın kendi yarattığı algoritmalarla ilk savaşıydı. 19 Ekim 1987. New York'ta hava serindi ama Wall Street'in içinde nemli bir sıcaklık vardı. Sabah saat 9:30. Açılış gongu her zamanki gibi çaldı. O metalik ses aslında bir devrin kapanışını haber veriyordu ama kimse farkında değildi. O gün ofislerine giren binlerce trader, akşam evlerine döndüklerinde dünyanın artık aynı yer olmayacağını bilmiyordu. Her şey sıradan başladı. Telefonlar çaldı, emirler girildi. Ancak ekranlarda bir tuhaflık vardı. Rakamlar sadece düşmüyordu. Rakamlar adeta bir uçurumdan aşağı yuvarlanıyordu. Akşam olduğunda Amerika borsası tek bir günde tam %22,6 değer kaybetmişti. Yaklaşık 500 milyar dolarlık piyasa değerinin bir günde yok olduğu bu kriz, finans dünyasında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının habercisiydi. Bu sadece bir düşüş değildi. Bu bir finansal kalp kriziydi. ...1929, büyük buhrandaki en sert düşüşü bile gölgede bırakan bir yıkımdı. Peki mermi sıkılmadan, bir savaş çıkmadan, dev bir banka iflas etmeden dünya ekonomisi nasıl bir günde dondu? Bugün cebinizdeki paranın kaderini belirleyen o görünmez mekanizmalar ilk kez o gün kontrolden çıkmıştı. ...80'li yıllar Amerika için bir rüyaydı. Reaganomics rüzgarı esiyordu. Vergiler düşürülmüş, piyasaların önündeki tüm engeller kaldırılmıştı. Wall Street artık sadece bir finans merkezi değil, bir popüler kültür ikonuydu. Dow Jones Sanayi Endeksi 776 puandan 2722 puana yükselerek değerini 3 katından fazla arttırmıştı. Gazeteler "Asla bitmeyecek yükseliş" başlıkları atıyordu. İnsanlar evlerini ipotek edip borsaya yatırıyor, herkes bir gecede zengin olmanın hayalini kuruyordu. Ancak tarihin değişmez bir kuralı vardır. Bir balon patlamadan hemen önce en parlak ve en kusursuz halini alır. 1980'de 25 milyar dolar olan Amerika ticaret açığı, 87'de 159 milyar dolara fırlamıştı. Louvre Anlaşması sonrasında Fed, 87'de son 6 yılın ilk faiz artışını yaptı. Temsilciler Meclisi, şirket satın almaları için kullanılan borçların faiz indirimlerini sınırlandıran ve yeşil sermaye ödemelerine ağır vergiler getiren yasa teklifini geçirdi. Bu, piyasa üzerinde yıkıcı bir etki yarattı. Çünkü o dönemde pek çok hisse senedi fiyatı potansiyel bir satın alma primiyle şişmiş durumdaydı. Eğer bu vergi avantajları ortadan kalkarsa satın alma dalgası duracak ve hisseler gerçek değerlerine geri dönecekti. Robert Shiller gibi ekonomistler, piyasanın aşırı fiyatlandığını ve bir düzeltmenin kaçınılmaz olduğunu savunan anketler ve veriler sunmaktaydı. Ama kimse müziği durdurmak istemiyordu. Çünkü herkes hala dans ediyordu. 1929 yılını hatırlatıyor, değil mi? Ve o dansın arkasında
kimsenin tam olarak anlamadığı, sessizce çalışan bir canavar vardı. Program trading. Finans dünyası 80'lerin ortasında yeni bir oyuncak bulmuştu. Bilgisayar destekli işlem sistemleri. O zamanlar buna portföy sigortası deniyordu. Kulağa ne kadar güvenli geliyor, değil mi? Bu sistemin mantığı basitti. Eğer piyasa belli bir seviyenin altına düşerse, bilgisayar otomatik olarak satış emri verecekti. Amaç, büyük yatırımcıların zararlarını durdurmaktı. Ancak ölümcül bir hata yapılmıştı. Bu sistemi sadece 3-5 kişi değil, piyasadaki neredeyse tüm dev fonlar kullanıyordu. Yani bir düşüş başladığında binlerce bilgisayar aynı saniyede satış tuşuna basacaktı. İnsanlar korkmadan önce makineler harekete geçecekti. Ve makineler korkmaz. Makineler pazarlık yapmaz. Makineler sadece komutları uygular. 19 Ekim sabahı o komut yok et şeklindeydi. Mark Rubinstein ve Hein Leland tarafından geliştirilen bu sistemin içinde ölümcül bir geri besleme döngüsü gizliydi. Piyasa, ticaret açığı, vergi tasarısı gibi temel nedenlerle düşmeye başladığında portföy sigortası modelleri otomatik sat emri üretiyordu. Vadeli işlem piyasasında yoğun satış baskısı oluşunca vadeli fiyatlar spot piyasanın altına iniyordu. Bu durum endeks arbitrajı yapan bilgisayar programlarını tetikliyor, programlar ucuz vadeli kontratı alıp pahalı kalan hisse senetlerini spot piyasada satıyordu. Bu satışlar hisse senedi fiyatlarını daha da düşürüyor, bu da portföy sigortası modellerinin daha fazla satış yapmasına neden oluyordu. Bu mekanizma piyasadaki insan faktörünü ve rasyonel değerlendirmeyi devre dışı bırakarak düşüşü kendi kendini besleyen bir çığa dönüştürdü. 19 Ekim sabahı Amerikan donanmasının Basra Körfezi'nde İran'a ait 2 petrol platformunu imha eden Nimble Archer operasyonunu başlatması gereken kıvılcımı tetikledi. Yatırımcılar, savaşın petrol fiyatlarını fırlatacağı ve küresel istikrarı bozacağı endişesiyle satışlarını hızlandırdılar. Pazartesi sabahı açılış gonguyla birlikte ilk dalga vurdu. Hafta sonundan biriken satış emirleri barajın kapaklarını zorlamaya başladı. Ve o an portföy sigortası devreye girdi. Piyasa düştükçe bilgisayarlar satış yaptı. Bilgisayarlar satış yaptıkça piyasa daha çok düştü. Piyasa daha çok düştükçe diğer algoritmalar tetiklendi. Bu bir ölüm sarmalıydı. Öğle saatlerine gelindiğinde Wall Street'te tam bir kaos hakimdi. Telefon hatları kilitlenmişti. Aracı kurumlar telefonları açmıyordu. Sadece Amerika değil, tüm dünya domino taşı gibi devrildi. Londra borsası sabah saatlerinde çökmüştü bile. Hong Kong'da işlemler durduruldu. Avustralya sarsılıyordu. Finans tarihinde ilk kez dünya ekonomisinin ne kadar birbirine göbekten bağlı olduğu bu kadar sert bir şekilde görüldü. Teknoloji hızı getirmişti ama o hız aynı zamanda yıkımı da ışık hızına taşımıştı. Günün sonunda Dow Jones 508 puan kaybetmişti. Bugünün rakamlarıyla bu küçük gelebilir ama o günün toplam değerinin 1/4'inin bir günde yok olması demekti. Amerikan tarihinin en büyük çöküşüydü. Akşam olduğunda herkesin aklında aynı soru vardı. Yarın bankalar açılacak mı? Paramız hala orada mı? İşte tam o noktada sahneye biri çıktı. Federal Rezerv'in yeni başkanı Alan Greenspan. Sadece bir cümlelik bir bildiri yayınladı. Fed, ekonomik ve finansal sistemi desteklemek için likidite kaynağı olarak buradadır. 20 Ekim sabahı Alan Greenspan'in bu bildirisi piyasaya güven aşıladı. Fed sadece faizleri düşürmekle kalmadı. Aynı zamanda ticari bankaları aracı kurumlara kredi vermeye devam etmeleri konusunda ikna etti. Bu finansal dilde şu demekti: matbaaları çalıştırdık. Ne kadar para lazımsa piyasaya pompalayacağız.
Bu müdahale, 1987 krizinin bir büyük buhrana dönüşmesini engelleyen tek şeydi. Fed, bankalara sınırsız kredi açtı. Piyasayı para içinde yüzdürdü. Kanama durdurulmuştu ama hastanın vücudunda kalıcı bir hasar oluşmuştu. ...1929'da insanlar bankaların önünde kuyruğa girmişti. Çünkü paralarına fiziksel olarak ulaşamıyorlardı. 1987'de ise kimse sokağa çıkmadı. Felaket, silikon çiplerin içinde fiber optik kablolarda yaşandı. Bu, insanlık tarihindeki ilk teknolojik krizdi. 1987 bize şunu öğretti. Ekonomi artık sadece arz-talep meselesi değildi. Ekonomi artık bir yazılım meselesiydi. 87 çöküşünden sonra borsa otoriteleri sistemdeki yapısal kusurları gidermek için harekete geçti. O günden sonra devre kesiciler icat edildi. Bugün borsa çok hızlı düştüğünde işlemler otomatik olarak durur. Neden biliyor musunuz? İnsanlara nefes aldırmak için. Bu mekanizma, yatırımcıların panikle hareket etmek yerine bilgi toplamasına ve sakinleşmesine zaman tanımayı amaçlıyor. Peki bugün durum ne? 1987'den ders çıkardık mı? Evet ve hayır. Bugün dünya borsalarındaki işlemlerin %80'inden fazlasını algoritmalar yapıyor. Yüksek frekanslı işlemler denilen sistemler, saniyenin milyonda biri sürede alım-satım yapıyor. Biz bir tuşa basana kadar bir yapay zeka dünyanın öbür ucunda binlerce işlemi tamamlamış oluyor. Bugün cebinizdeki paranın değeri, enflasyon oranı, aldığınız kredinin faizi, hepsi 87'de kontrolden çıkan o dijital canavarın torunları tarafından yönetiliyor. 2010'da flash crash yaşandığında borsa dakikalar içinde çöktü ve geri geldi. Neden? Yine algoritmalar. 1987 bir kaza değildi, bir sistem tasarımıydı. ...1987 Kara Pazartesi vakası, finans dünyası için bir masumiyetin kaybı anıydı. Yatırımcılar, bilgisayarların ve karmaşık matematiksel modellerin her zaman koruma sağlamadığını, aksine sistemi daha kırılgan hale getirebileceğini öğrendiler. Bu olay, piyasa likiditesinin ne kadar çabuk buharlaşabileceğini ve küresel piyasaların birbirine ne kadar sıkı bağlarla bağlı olduğunu acı bir tecrübeyle gösterdi. Bugün borsa sistemleri çok daha hızlı ve algoritmik olsa da 1987'nin dersleri hala geçerliliğini korumaktadır. Piyasa psikolojisi, teknolojik hız ve makroekonomik dengesizlikler bir araya geldiğinde en sağlam görünen boğa piyasaları bile tek bir günde tarihin tozlu sayfalarına gömülebilir. Kara Pazartesi, modern finansın genlerine işlenmiş bir uyarı levhası olarak kalmaya devam etmektedir. Büyük Ekonomik Krizler serisinin bir sonraki bölümünde 1994 Meksika krizi, tekila etkisi olayını göreceğiz. Bir para birimi nasıl tüm kıtayı batırdı? Bir ülkenin pes etmesi, bütün Güney Amerika'yı nasıl yere serdi? Bu konuyu inceleyeceğiz.